Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam Gazze özel yayını yapalım dedik. Daha doğrusu İsrail-Filistin meselesiyle ilgili ekstra bir yayın yapalım dedik. Normalde hafta sonları yayın yapmıyorum aslında. Ama son gelişmeler oldukça kanlı ve enteresan gelişmeler gerçekten. Bu sebepten dolayı muhtemelen bugün gün boyunca siz de sosyal medyadan, haberlerden gelişmeleri izlemişsinizdir. Ama biraz da arka planına bakmak lazım. Yani tam olarak ne oldu, kim ne dedi, Hamas ne istiyor, Gazze'de ne olacak, taraflar birbirlerini nasıl görüyorlar, bu meselenin gidişatı, bekası ne olacak? Bütün bunlara bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her yayında yaptığımız gibi ben toparladığım bilgileri sizlere aktarayım arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler vardır aramızda, hoş gelmişler. Onlara bilgi açısından söylüyorum. Yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapıyorum ben. Bunun 12 yılı da Orta Doğu ülkelerinde yaşayarak ve çalışarak geçti. Bu çerçevede Filistin-İsrail meselesini de işte yaklaşık 10-12 yıldır neredeyse yakından izlemeye çalışıyorum. Şimdi Arapça kaynaklardan da toparladığım bilgiler, görüşler çerçevesinde size genel durumu aktarmaya çalışacağım. Bu arada siz de chat kısmına yorumlarınızı ve başına büyük harflerle soru yazarak sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bilgileri aktarmayı bitirdikten sonra chat kısmına bakacağım. Sizin sorularınıza da bakacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne oldu sorusuyla başlayalım. Birincisi, bugün sabah saatlerinde, erken saatlerde Filistinliler, daha doğrusu Gazze şeridi içinde kuşatma altında olan Filistinliler İsrail tarafına sızma harekatı yapmaya başladılar. Eş zamanlı olarak 5000 tane roket atılmış İsrail tarafına Gazze'den ve yine eş zamanlı olarak o Gazze'yi çeviren tel örgülerin ya da demir tellerin daha doğrusu olduğu noktalardan 21 farklı noktadan telleri keserek İsrail tarafına geçmeye başlamış Filistinliler. Aynı zamanda hem hava hem kara hem de deniz kullanılmış bu sızma harekatı sırasında. Zaten ilk kez Filistinlilerin paramotorlar kullandıklarını da gördük. Bu da önemli bir bilgi. Ve Gazze şeridi yakınlarındaki işte karakollara ve çeşitli yerleşim birimlerine saldırmaya başladı Filistinli gruplar. Hamas'ın adı ön plana çıkıyor burada ama Hamas dışında İslami Cihat dahil olmak üzere birkaç tane örgütte var. Hep birlikte hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Zaten görüntülerden anladığımız kadarıyla o tel örgüleri aşanların hepsi işte bir Hamas, bir İslami Cihat ya da çeşitli silahlı direniş örgütlerinden değiller arkadaşlar. Çok sayıda sivilin, hatta çocuk yaşta olanların bile o demir telleri aşıp geçtiğini görebiliyoruz görüntülerden. Ve akşam saatlerine kadar çok sayıda görüntü aktı sosyal medyada. Zaten bildiğiniz gibi İsrail tarafı da kabul etti. Çok sayıda İsrail tarafından asker ve sivilin, çoluk çocuk vesaire Gazze'ye götürüldüğünü de biliyoruz. Bunu İsrail de kabul etti ama Gazze'nin şu anda Gazze'deki direniş örgütlerinin elindeki İsrailli sayısı nedir ya da asker sayısı nedir? Bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Yine Filistinlilerin ele geçirdiği askerler, üst düzey askerler arasında Güney Filistin, yani Güney İsrail, daha doğrusu Gazze şeridinin olduğu noktadan sorumlu bir tüm generalin olduğu da iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa zaten hani Filistinler açısından, tırnak içinde söylüyorum, onların perspektifine göre oldukça büyük bir başarı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan çok korkunç görüntüler geldi. İşte yerlerde sürüklenen insanlar, çıplak kadınlar, ondan sonra işte tekbirler getiriyorlar vesaire vesaire. Bunlar çok da şaşırtıcı görüntüler değil arkadaşlar. Niye değil? İsrail-Filistin meselesi öyle bir mesele ki şiddette sınır tanımayan bir mesele haline dönüştü. Birazdan zaten birkaç tane soruya da mümkün olduğunca cevap verdikten sonra iki tarafın birbirini nasıl gördüğünü de anlatacağım. Ve bu görüntülere neden şaşırmadığımızı da muhtemelen orada konuşacağız. Şimdi peki bunlar oldu sabahtan akşama kadar. Peki Hamas ne istiyor bununla birlikte? Yani Filistin'deki direniş örgütleri tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Bunu anlamak çok kolay değil arkadaşlar. Normalde Filistin direniş örgütleri dahil olmak üzere silahlı örgütlerin operasyonlarının, harekatlarının, sızma harekatı olsun, başka işte bombalama, sabotaj vesaire bu tarz harekatlarının bir hedefi olur. Yani normalde hem
Hamas'ın hem de daha önce Lübnan'da bulunan Hizbullah gibi örgütlerin İsrail tarafına sızdığını, asker kaçırdığını vesaire biliyoruz. Bu asker ve sivil kaçırmaların sebebi de İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle takas etme meselesi arkadaşlar. Bunu Filistinliler de söylüyor zaten. Burada bir sır söz konusu değil. Yani rehine pazarlığı için mümkün olduğunca rehine elde etmeye çalışıyorlar. Burada en kıymetli, tırnak içinde söylüyorum, yine insani gelmiyor kulaklarınıza biliyorum ama en kıymetli rehinelerde askerler, üst düzey askerler. Çünkü İsrail tarafı yani çok militarist yaklaşımlarla, politikalarla devletini yöneten bir ülke. Dolayısıyla işte askerinin sağ olması bir tarafa, hani sağ asker, yaşayan asker bir tarafa, ölü askerlerin bile cesetlerinin çeşitli ülkelerde ya da İsrail dışında kalmasını kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi tekrar soruya dönecek olursak arkadaşlar, Hamas ne istiyor? Bir kere bugünkü olay, daha doğrusu Hamas'ın hamlesi 1973 yılında yapılan Arap-İsrail Savaşı'nın yıl dönümüne denk geldi. Arap-İsrail Savaşı'na işte Suriye, Mısır, Ürdün gibi birkaç tane ülke katılmıştı. Ve bugünkü harekatla birlikte bu ülkelere de bir selam gönderildiği kesinlikle söylenebilir. İkincisi, Filistin tarafı diyor ki, Filistinli direniş örgütleri diyor ki El-Aksa Camisi ve çevresi Yahudileştirilmeye çalışılıyor. Şimdi El-Aksa Camisi çok önemli arkadaşlar. Oradaki ritüeller çok önemli. Tarih boyunca Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında caminin şu kısmını biz süpürüyorduk, hayır siz neden süpürdünüz şeklinde çıkan çatışmalar var. Bu El-Aksa Camisi'nin neden çok önemli olduğunu gelecek hafta ayrıca bir yayın yapıp anlatacağım arkadaşlar. Sadece bir cami meselesi değil, oradaki ritüeller, tarih boyunca oturmuş olan gelenekler söz konusu. Mesela El-Aksa Camisi'ne normalde Yahudilerin giremiyor olması gerekiyor ama İsrail'de aşırı sağcı bir kabine var ve kabinenin şu anda İç Güvenlik Bakanı olan Ben-Gvir mesela koltuğa oturduktan sonra ikinci gün El-Aksa Camisi'ne gitti. Bu çok ciddi provokatif bir eylemdi. Sonraki aylarda, haftalarda, aylarda daha doğrusu çok sayıda İsrailli yerleşimcinin, ki bugün işte Hamas tarafından kaçırılan yerleşimcilerden bahsediyoruz. Yerleşimcinin de El-Aksa Camisi'ne saldırdığını, camiyi taşladığını vesaire gördük. Filistin tarafı diyor ki İsrail tarafı Aksa Camisi'ni ve çevresini Yahudileştirmeye çalışıyor, bizim elimizden almaya çalışıyor diyor. Bir diğer hedef ise az önce söylediğim gibi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için rehine pazarlığına müsait ya da rehine pazarlığına İsrail'i ikna edebilecek kadar rehine elde etmek. Ve Hamas'ın bir başka talebi de yerleşim birimi inşalarının sona erdirilmesi. Şimdi yerleşim birimi inşaları ne demek arkadaşlar? Şu demek, İsrail ve Filistin toprakları, daha doğrusu İsrail tarafının yeni yerleşim birimleri inşa ederek demografiyi ve oradaki haritayı değiştirmesi demek. Şimdi Filistin tarafı bu harekatıyla taleplerinden birinin de bu olduğunu söylüyor ama genel olarak toparlayacak olursak yani Filistin direniş örgütlerinin şimdiye kadar yaptıkları eylemlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere 1948, yani İsrail'in kurulduğu tarihlerden bu yana ilk kez bu çapta bir şey gerçekleşti. Ama geçtiğimiz 10 yıllar içinde hem Hamas'ın hem de İslami Cihad'ın eylemlerine bakarsak ağırlıklı olarak yıpratma harekatı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hani savaşı kazanmak, ondan sonra bir yeri ele geçirmek, Tel Aviv'e girmek, Kudüs'ü ele geçirmek, bunlar değil hedefler arkadaşlar. İsrail tarafına mümkün olduğunca askeri, silah açısından, asker açısından, personel açısından, psikolojik açıdan, siyasi açıdan zarar vermek. Hamas'ın hedefi bu genel olarak. Peki sabah saatlerinden itibaren başlayan bu hani gerilimden sonra kim ne dedi? Bu kısım da oldukça önemli. Neden önemli olduğunu da bu ülkelerin, tarafların neler söylediğini aktardıktan sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Türkiye taraflara itidal çağrısında bulundu. Hatta yayına girmek üzereydim neredeyse. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin yönetiminin Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını da haberlerde gördüm.
Katar İsrail'i sorumlu tutmuş bugünkü olaylardan. Bu arada Katar'la İsrail'in arası limoni arkadaşlar. Katar İsrail'le normalleşme sürecine girmeyen nadir ülkelerden biri. Yani süreci tam olarak bir Birleşik Arap Emirlikleri gibi, bir Suudi Arabistan gibi hevesli karşılayan ülkelerden değil. Ve Filistin yönetiminin başında bulunan Mahmut Abbas demiş ki Filistinlerin kendilerini koruma hakkı var demiş. Şimdi Mahmut Abbas'ın açıklaması neden önemli? Gazze şeridi içindeki Filistin direniş örgütleriyle Mahmut Abbas'ın başında bulunduğu Filistin yönetiminin ilişkileri çok kötü arkadaşlar. Aynı masa etrafında oturamıyorlar. Ya da arabulucu ülkeler ülkelerin müdahalesiyle aynı masa etrafında oturabiliyorlar. Bu arabulucu ülkelerden biri Mısır, diğeri de Türkiye. Yani Türkiye'de mesela geçtiğimiz birkaç ay içinde El Fetih, Hamas, ondan sonra İslami Cihat gibi önde gelen örgütleri, Filistin örgütlerini bir araya getirip ya şu aranızdaki sorunu bir çözün şeklinde aynı masaya oturtmaya çalıştı. Netanyahu'nun bir açıklaması var. Netanyahu demiş ki İsrail Başbakanı savaştayız demiş. Bunun hemen ardından zaten İsrail bir kabine toplantısı yaptı. Ama kabine toplantısından çok net bir kararın çıkmadığı söyleniyor. Eğer gizli bir karar alınmadıysa. Basına açıklandığı kadarıyla önemli bir karar yok. Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin bir açıklaması var. Haniye demiş ki işgalcileri yani İsrail'den bahsediyor. Birkaç dakika içinde sarstık, Kudüs bizimdir ve o topraklar bizimdir. O toprakları boşaltın, o topraklardan çekin gidin anlamında bir açıklama yaptı. Kassam sözcüsünün açıklaması var. Kassam Tugayları da Hamas'ın silahlı kanadı arkadaşlar. Kassam Tugayları'nın sözcüsünün de açıklamasına göre sözcü diyor ki İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Şimdi Tel Aviv tek ayak üstünde durup yeri sarsacak ya da arzı sarsacak cevabımızı beklemeli diye bir açıklama yapmış. Şimdi sabah saatlerinden itibaren hem sosyal medyada ciddi bir savaş var arkadaşlar, dezenformasyon savaşı. Yani komplolar birbirini izledi resmen. Ben yetişemedim neredeyse ama öne çıkan birkaç tane komplo teorisi var. Bunlardan biri şu, İsrail'in demir kubbesi vardı. İşte Gazze'den 5000 tane roket fırlatıldığında bu demir kubbe neredeydi? Demir kubbe çalışmıyor muydu? İsrail tarafı bile bile bu saldırıya göz mü yumdu şeklinde bazı komplo teorileri var. Buna da dayanak olarak şunu gösteriyorlar. Netanyahu İsrail içinde çok sıkıştı. İşte bir taraftan hani yargı reformu denilen bir sürece, daha doğrusu aşırı sağcı kabinenin girişimlerine muhalif olan insanların gösterileri var. Ekonomik olarak da sıkıntıları söz konusu. Dolayısıyla Netanyahu hükümeti böylesi bir sızmaya izin verdi, göz yumdu. Bundan da bir takım kazançlar sağlamayı umuyor şeklinde teoriler var. Yani en azından 10-12 yıldır bölgeyi takip eden bir muhabir olarak ben şahsi kanaatimi söylüyorum burada. Bu komplo teorilerinin geçerli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Neden düşünmüyorum? Birincisi evet, Gazze'den Tel Aviv taraflarına ya da İsrail'in içlerine 5000'den fazla roket atılmış. Eş zamanlı olarak seri bir şekilde atılmış zaten. Hava, kara ve deniz operasyonu eş zamanlı olarak başladı. Bunu söylemiştik zaten. Ama eğer 5000 tane roket zaten İsrail içine düşmüş olsaydı şu anda ölü sayısının yüzlerle, binlerle anılıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Roket öyle basit bir şey değil. Hele 5000 tane arka arkaya atılan roket çok ölümcüldür ya da yıkıcı yıkma kapasitesi oldukça yüksektir. Dolayısıyla demir kubbenin bu roketlerin önemli bir kısmını havadayken imha ettiğini söyleyebiliriz. İsrail kaynakları da benzer şeyler söylüyor zaten. Diğer taraftan peki ne oldu da böylesi bir saldırı gerçekleşebildi? Bununla ilgili Arapça basında yavaş yavaş yorumlar, haberler yer almaya başladı arkadaşlar. Özellikle de Hamas ve İslami Cihat'tan bilgi alan Arap muhabirler, gazeteciler bir takım haberler yayınlamaya başladılar. Burada deniyor ki birincisi
İsrail tarafı, İsrail askerleriyle Gazze'yi ayıran o dikenli tellerin olduğu yerde sık sık gösteri yapılıyormuş normalde. Filistinliler sık sık oralarda gösteri yaparmış. Dolayısıyla rutin olarak zaten oraya yüklenen çok sayıda insan oluyor. Birincisi bu. İkincisi, İsrail'de bayram rehaveti var. Üçüncüsü de Filistin tarafı eş zamanlı olarak yanıltıcı bir takım hamlelerle sızma harekatını gerçekleştiriyorlar. Yani 5.000 tane roket İsrail tarafına yağarken aynı zamanda 21 tane farklı noktadan sızma gerçekleştiriliyor arkadaşlar. 3 farklı yerleşim birimine açılacak noktalardan yapıyorlar. Dolayısıyla sızma harekatını ilk şehirde beklerken İsrail tarafı Y ve Z şehirlerinde ya da yerleşim birimlerinde ortaya çıkıyor Filistinliler. Böylesi bir eş zamanlılık var. Bunun dışında peki nasıl oldu da yani tamam diyelim ki bu harekattan İsrail tarafı Mossad efsanesi çöktü. İşte İsrail Filistin içinden bilgi alamıyor artık, Mossad vesaire ajanları çalışmıyor. Şu oldu bu oldu. Peki o dikenli telleri ya da tel örgüleri Filistinliler açtıktan sonra ne oldu? Orada ciddi bir istihbarat zafiyetinin ve koordinasyon zafiyetinin olduğu söylenebilir arkadaşlar. Peki İsrail'de böyle bir şey mümkün mü? Mümkündür. Yani özellikle Orta Doğu ülkeleri başta İsrail olmak üzere büyük ölçüde mitlere dayanır. Yani MIT dediğim istihbarat örgütü değil, efsaneleştirilmiş işte kurumlar, şahıslar vesaire vesaire. Dolayısıyla gerçekten de İsrail tarafında tatil olması ve tatilin verdiği rehavet etkili olabilir. İkincisi, Gazze şeridini gözlemekten sorumlu olan birlikler arasında gevşeklik olabilir, bir güç zehirlenmesi söz konusu olabilir. Yani biz zaten kazanan tarafız, biz zaten güçlü tarafız, biz zaten bilgiyi alan tarafız şeklinde bir yaklaşım söz konusu olabilir. Dördüncüsü şu, bir süredir Filistinli gruplar kendi her hareketlerinin neredeyse İsrail tarafından biliniyor olması sebebiyle kendi içlerinde ajan avına çıkmışlardı. Hatta haftada 3 gün yaptığım Orta Doğu ve Arap Dünyası ne konuşuyor programlarında mümkün olduğunca son gelişmeleri de aktarmıştım düzenli izleyicilere. O izleyiciler de hatırlar arkadaşlar. Yani sık sık işte hem Hamas hem İslami Cihat vesaire gibi örgütlerin içinden İsrail'le, Mossad'la bir şekilde bağlantısı olan insanları büyük ölçüde temizlediler. Dolayısıyla İsrail tarafının gerçekten Mossad'ın bu sızma harekatından, girişiminden haberinin olmaması ihtimali çok yüksek. Bunun dışında bir de İsrail içinde bir aşırı sağcı kabine var, doğru. Ama kabine bir koalisyon hükümeti arkadaşlar. Yani İsrail içindeki aşırı sağcılar, mesela İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in başında olduğu işte İç Güvenlik Bakanlığı A derken Likud Partisi'nden bir bakanın liderlik yaptığı Savunma Bakanlığı B diyebiliyor. Dolayısıyla kendi aralarında bir koordinasyonsuzluk söz konusu olabilir. Çünkü bu iç güvenlik ve ordu ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündemdeydi İsrail'de. Yeni kabine kurulduktan sonra özellikle. Velhasıl şimdi İsrail tarafı açısından komplo teorilerine dönecek olursak çok da komplo teorilerinin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce İsrail açısından İsrail ordusu, İsrail güvenliği, İsrail istihbaratı, İsrail psikolojik olarak halkı açısından çok moral bozucu, prestijin yerle bir edildiği çok sayıda görüntü de gördük arkadaşlar. Askerlerin iç çamaşırlı halleri, ondan sonra yerde sürünmeleri, korku dolu anları, arada işte birkaç tane yalvaran askerin görüntüleri vesaire. Bunlar kolay kolay toparlanabilecek şeyler değil, zararlar değil. İsrail açısından söylüyorum. Şimdi, peki bundan sonra ne olur? Asıl soru bu. Birincisi İran meselesini İsrail çok ön plana çıkarıyor. Yani diyor ki Hamas ve İslami Cihat gibi örgütler İran'dan destek alıyor diyor. Bu doğru. Bu sır değil arkadaşlar. Silahlarını da İran'dan alıyorlar. Parayı da İran'dan alıyorlar. Siyasi desteği de İran'dan alıyorlar. Hatta son yıllarda Arap ayaklanmasında mesela Hamas Şam'a karşı, Esad yönetimine karşı cephede yer almıştı. Silahlı grupları desteklemişti. Arap ayaklanması bittikten sonra Hamas'la
Şam'ın arasını düzeltmeye çalışan tarafta İran mesela. Burada İsrail karşıtlığı çerçevesinde İran Hamas'ı da destekliyor, İslami Cihat'ı da destekliyor, aklınıza gelebilecek küçük örgütleri Hizbullah'ı da destekliyor. Şimdi İran meselesinin bu kadar ön plana getirilmesi bundan sonra ne olur sorusuyla birlikte düşünüldüğünde bir kere İran'a yönelik İsrail saldırıları artabilir, sabotaj saldırıları. Yani siber saldırılar olabilir, işte bir takım casusluk sızmalar olabilir. Ondan sonra İsrailli üst düzey, İranlı üst düzey isimlere yönelik bir takım suikastlar söz konusu olabilir. Çünkü İran meselesini çok fazla ön plana getiriyor İsrail. İkincisi, Hamas ve İslami Cihat gibi Gazze'de sıkışıp kalmış ya da kuşatma altındaki örgütler silahı, parayı, her türlü ihtiyaçlarını araba parçasına kadar diyebiliriz belki. İran'dan Irak, Irak üzerinden Suriye ve Suriye üzerinden Lübnan, oradan sınırlardan kaçak geçiriyorlar. Zaten sık sık İsrail'in Suriye'yi vurduğunu da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte İsrail'in Hamas'a ya da İslami Cihad'a gönderildiği gerekçesiyle, silah gönderildiği gerekçesiyle Suriye'yi daha fazla vurması mümkün olabilir arkadaşlar. Suriye'ye hava saldırıları artabilir. Gelelim Gazze içinde ne olur Filistinler açısından konuşacak olursak. Gazze'ye bir kere hava saldırıları devam ediyor zaten, başladı. Muhtemelen birkaç gün daha şiddetli bir şekilde devam edecektir. Buradaki sorulardan biri de şu: normalleşme sürecini nasıl etkiler? Yani şimdi burada biraz önce söylemeyi unuttum. Hamas'ın zaten hedeflerinden biri de, daha doğrusu Filistinlilerin genel olarak hedeflerinden biri de İsrail ile Arap dünyası arasındaki normalleşme süreçlerini durdurmak, tersine çevirmek mümkünse. Çünkü İsrail ile normalleşme süreci demek Filistin meselesinin rafa kaldırılması demek arkadaşlar. Pardon. Ve Filistinliler bunu kesinlikle istemiyor. Peki tamam, bütün bölgenin dikkatini şu anda Filistinliler bölgeye çekmiş durumdalar, doğru, ama bundan sonra İsrail'le bir Suudi Arabistan, bir Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire diğer ülkeler normalleşme süreçlerini durdururlar mı? Durduracaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani sadece görünüşte çok fazla İsrailli bakan açık açık Suudi Arabistan'a gitmez. İşte ne bileyim, İsrail uçağı açık açık işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmez ama arka planda bu ziyaretler, temaslar devam eder. Sadece biraz daha perde arkasına çekebilirler bölge ülkeleri. Çünkü şöyle bir şey de var, bu normalleşme süreçlerinin iki boyutu var arkadaşlar. Bir bölge ülkeleri açısından, ikincisi İsrail açısından. Şimdi bölge ülkeleri açısından Filistin meselesi bir yük. Siyasi açıdan yük. İkincisi mesela Ürdün gibi, Lübnan gibi ülkeler, hatta kısmen Suriye gibi ülkeler, bu ülkelerde bulunan Filistinli göçmenleri, mültecileri de yük olarak görüyorlar. Aynı zamanda Filistin meselesi ya da Gazze kuşatması meselesi İsrail ile normalleşme süreçlerinin önündeki bir engel aynı zamanda. Böyle bir şeyi de var. Zaten bu normalleşme süreçleri duygusal süreçler değil. Hadi Yahudi kardeşim, biz seninle barışalım, yeter artık kavga ettik meselesi değil burada. Burada söz konusu olan şey, arka planda enerji hatları, yeni ticaret güzergahları, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi. Mesela Gazze açıklarında da enerji yatakları var arkadaşlar. Birazdan Gazze meselesine geleceğim. Yani gibi. Dolayısıyla bu normalleşme süreçlerinin kolay kolay duracağını, kesileceğini ben düşünmüyorum. Sadece perde arkasına çekeceklerdir ilişkileri, en azından bir süreliğine. Şimdiye kadar 1948'den beri böyle bir şeyin olmadığını zaten söylemiştim. Arap uzmanlar da böyle bir şey söylüyorlar ve sorulan soru da şu: 3. intifada mı geliyor? Yani kalkışma, sivil itaatsizlik İsrail'e karşı mı geliyor? Yani İsrail'e karşı bir sivil itaatsizlik, bir 3. intifada, bir ayaklanma mı söz konusu diye. Bununla ilgili henüz net bir yorum yapmak pek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Filistinliler arasında ciddi fikir ayrılıkları söz konusu. Yani İsrail vatandaşı olan Filistinliler var, İsrail parlamentosunda bulunan Filistinli milletvekilleri var. Yani Gazze'deki Filistinliler var, Batı Şeria'da Mahmut Abbas yönetimindeki Filistinliler var. Bütün bu Filistinlilerin yani
tek ses hareket etmesi, bir intifada başlatması çok kolay bir şey değil ama yine de bekleyip görmek gerekiyor. Muhtemelen bir intifadaya dönüşüp dönüşmeyeceği bölge ülkelerinin tepkisine, ikincisi de İsrail'in tepkisine bağlı olarak gelişecektir. Yani eğer İsrail tarafı biraz daha alttan alırsa ya da İsrail tarafı işte ne bileyim biraz daha uzlaşmacı, biraz daha hani çatışmayı durdurucu, ateşkes yanlısı bir tavır sergilerse intifadaya dönüşebilir diye düşünüyorum. Peki İsrail Gazze'ye bir kara operasyonu yapar mı? Bunun çok yüksek ihtimal olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Gazze küçük bir alan. Yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Gazze'nin kontrolü de Hamas ve İslami Cihat gibi örgütlerde. Yani bir Nablus gibi, ondan sonra işte ya da Batı Şeria gibi girdim çıktım ya da girdim şunu aldım çıktım yapılabilecek bir yer değil arkadaşlar. Dolayısıyla İsrail'in tam olarak bütün Gazze'yi kontrol altına alma hedefiyle Gazze'ye girmediği sürece geçici bir ya da sınırlı bir kara operasyonu yapması mümkün değil böyle bir durumda. Yani çünkü Gazze buna müsait bir yer değil. Peki yani taraflar birbirlerini nasıl görüyorlar arkadaşlar? Ya da ondan önce şunu soralım. Yani böylesi bir işte 6 ayda bir, senede bir kere biz İsrail-Filistin çatışmasını konuşuyoruz neredeyse. Peki bütün bu süreç nasıl başladı? Yani taraflar ne düşünüyorlar? Tarafların gözünden bakacak olursak eğer, İsrail açısından başlayalım. Şimdi bu mesele 1850'lere kadar uzanıyor tarihi. Yani yeni bir çatışma değil arkadaşlar. Mescid-i Aksa'da çatışma sebebi oldu, Kudüs'te çatışma sebebi oldu. Zaten ilk birinci Dünya Siyonist konferansı 1897'de yapıldı. Düşünün yani o kadar eski. Osmanlı kontrolündeyken Filistin toprakları zaten Filistin'e akın akın Yahudi göçmen diğer ülkelerden geliyordu. Sadece 2. Dünya Savaşı'nda gelmediler. Bunlarla ilgili de çok sayıda yayın yaptım zaten. Oynatma listesinden eğer Filistin kısmını seçerseniz arkadaşlar daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ama tekrar dönecek olursak İsrail açısından şöyle bir durum söz konusu. İsrail tam anlamıyla bir devletleşme politikası yürütüyor. Yani bu çerçevede sürekli hala bugün bile işte Ukrayna'dan, Rusya'dan, dünyanın farklı ülkelerinden, Afrika'dan vesaire Yahudileri topluyor ülkesine, nüfusunu arttırmaya çalışıyor. Aynı zamanda her yeni göç aldıkça yeni yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu yerleşim birimlerini de Filistinlilerin topluluk olarak yaşadıkları yerlerin birbiriyle ilişkisi kesilecek şekilde yapmaya çalışıyor. Yani burayı boş buldum, buraya yerleşim birimi yapayım şeklinde değil. Demografiyi değiştirme hedefiyle o yerleşim birimlerinin yerleri inşa ediliyor. Bununla da yetinmiyor İsrail. Aynı zamanda mesela yerleşimcileri silahlandırıyor. Daha militan profildeki insanları çok daha kritik çatışmaların yüksek olduğu, belki Filistinli nüfusun yoğun olduğu yerlere yerleştiriyor. Böyle politikalar yürüterek hareket ediyor. Demografi ve harita, fiziksel olarak haritanın değişimi hedefiyle hareket ediyor İsrail tarafı. Peki İsrail bunu niye yapıyor? Şimdi İsrail tarafı da Filistinlilerin hepsini yok edemeyeceğini biliyor. Hepsini süremeyeceğini de biliyor. Burada İsrail tarafının yapmaya çalıştığı şey şu, eşitsiz bir ilişki kurmak. Yani şöyle, mesela Filistin-İsrail meselesiyle alakalı iki devletli çözümden falan bahsediliyor ya. Burada İsrail tarafının yapmaya çalıştığı şey şu, İsrail devleti tek devlet, Filistinliler küçük eşit. O devletin bünyesindeki vatandaşlar şeklinde. Şimdi İsrail vatandaşı olan çok sayıda Filistinli var arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. İsrail parlamentosunda Filistinli milletvekilleri var. Hatta bir önceki işte 11 ay ömrü olan koalisyon hükümetinde Arap partiler vardı. Bunlar İsrail parlamentosundaki partiler. Dolayısıyla İsrail'in yapmaya çalıştığı şey benim kurallarıma uy, benim dediğim gibi hareket et, Filistinlilik, Filistin devleti gibi iddialardan, taleplerden vazgeç, benim vatandaşım ol ama benim kurallarım çerçevesinde benim vatandaşım ol, ben de sana
burada işte yaşama hakkı vereyim. Böyle bir yaklaşımla hareket ediyor. Filistinler açısından bakıldığında arkadaşlar birikmiş çok ciddi bir öfke var. Yani çok ciddi bir kısır döngü söz konusu İsrail-Filistin meselesinde. Az önce bahsettiğim gibi bacak kadar çocuktan, bir karış çocuktan işte daha yeni İsrail topraklarına göç etmiş sıradan bir Yahudi yerleşimciye kadar hepsi militan anlayışlarla hareket ediyor. Bu iki taraf için de geçerli. Yani Filistinliler açısından arkadaşlar sürekli hakaret var, ölüm var, tehdit var, hapis var. Öyle bir şey ki mesela İsrail hapishanelerinde akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen, yani ellerinde raporlar var bununla ilgili, tutuklular var. 11 yaşında çocuklar var. Hani kaybedilenler var. Bunun dışında zaten Filistinlerin sürekli işte çalışma izni alması, inşaat izni alması vesaire imkansıza yakın şeyler, çünkü kocaman bir bürokrasi dağı yığılıyor önlerine. Böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında yeni yerleşim birimleri açılması için Filistinlerin evleri yıkılıyor, bağları, bahçeleri sökülüyor, zeytin ağaçları sökülüyor. Ondan sonra su kaynaklarına beton dökülüyor. Aklınıza gelebilecek her türlü yıldırma hareketi çok rahatlıkla yapılıyor ve bunlar günlük uygulamalar Filistinler açısından. Ve bu ortamlarda mesela Filistinler gidip İsrailli yerleşimcilere saldırıyor ya da tam tersi oluyor. İsrailli yerleşimciler mesela geçtiğimiz hafta bir Filistin zeytin çiftliğine saldırdılar. Ağaçları söktüler, toprağı yaktılar. Bir daha burada bir şey yetişmesin diye ve çiftçinin evini de yaktılar. Bunun karşılığında hatta o haberi aktarırken hatırlayacaktır bazı arkadaşlar, demiştim ki evet bundan sonra Filistinlerden kesinlikle büyük bir şey gelecektir diye. Bir saldırı olacaktır diye. Tabii böylesini beklemiyordum. O da ayrı mesele de. Böyle bir durum var. Ama genel olarak bakacak olursak mesela bugünkü olaylarla birlikte peki Filistinler böyle bir şey yapabilir? Sızma harekatı var. Gazze'nin hava saldırılarına maruz kalacağını bile bile Filistinliler nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar? Arkadaşlar kaybedecek bir şeyleri yok. Diğer taraftan İsrail'in kaybedecek çok şeyi var. Yani iki taraf arasındaki bakış açısı ya da iki tarafın politikalarını belirleyen en önemli şeylerden biri de bu. İsrail'in kaybedecek çok şeyi var. Filistinlerin kaybedecek bir şeyi yok. Ve bu ruh haliyle hareket ediyorlar. Ama Filistinler açısından da konuşulması gereken çok şey var arkadaşlar. Birincisi Filistinli gruplar arasında fikir birliği yok. Aynı masanın etrafında oturamıyorlar. Yani hatta Hamas ve İslami Cihat iki tane silahlı direniş grubudur. Filistinlerin ikisi de Gazze'dedir. Onların arasında bile fikir ayrılığı var. Böyle bir durum söz konusu. Arap dünyasıyla İsrail arasındaki normalleşme süreci zaten Filistin meselesini çok olumsuz etkiledi. Diğer taraftan Filistinlilerin karizmatik bir lider eksikliği söz konusu. Yasser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin direnişi de öldü büyük ölçüde. Dünya çapında Filistin meselesini temsil edecek, ön plana çıkaracak, müzakere seviyesine getirecek karizmatik bir liderin çatısı altında, şemsiyesi altında birleşme ihtimalleri görünmüyor şu anda Filistinlerin. Bu çok ciddi bir problem. Faktörlerden biri de Arap ayaklanması. Şimdi Arap ayaklanmasından önce Filistin direnişi açısından siyasi, askeri, finansal, istihbarat, insan kaynağı gibi destekler veren ülkeler vardı. Yani Suriye bunların başında geliyordu. Ondan sonra Lübnan'dı, hatta işte Mısır, Suudi Arabistan vesaire gibi ülkelerde açıktan mesela Filistin meselesi artık bize yük oluyor vesaire diyemezlerdi. Hele 2011 öncesinde herhangi bir ülkenin İsrail'le normalleşmeyi dile getirmesi mümkün değildi. Yani iç politikalarını bile Filistin meselesi çerçevesinde belirleyen ülkeler vardı. Şimdi Arap ayaklanması oldu bitti. Arkadaşlar Suriye'nin kendine dermanı yok. Yani bir sürü sorunu var zaten. Lübnan deseniz çok derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde. Bu arada buradan Lübnan demişken neyse bunu söyleyeyim de bu çerçevede Arap ayaklanmasından sonra Filistin direnişinin siyasi, askeri ve finansal kaynakları çok büyük ölçüde kesildi arkadaşlar. Bir de bu yetmiyormuş gibi mesela Hamas Arap ayaklanması döneminde Esad yönetimine karşı cephede yer aldı. Öyle bir durum söz konusu olunca şu anda Hamas'la mesela Suriye'nin arası, Şam'ın arası limoni arkadaşlar.
Böyle durumlar da Filistin direnişini çok etkiledi, çok zayıflamasına sebep oldu. Ve tabii ki bir başka önemli faktörlerden biri de bu 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte ve aynı zamanda da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte, iki faktör de önemli çünkü arka arkaya geliyor bunlar. Filistin direnişinin seküler kanadı erimeye başladı. İslamileşti. Yani Hamas mesela 87'de kuruldu. Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kuruldu arkadaşlar. İslamcı bir hareket. Kuruluşundan itibaren öyle. Bugün mesela bazı arkadaşları sosyal medyada falan görüyorum. Hamas'ın videolarında tekbirler getiriyorlar vesaire, işte bir takım eylemler, şunlar bunlar, çok şaşıranlar var. Şaşıracak bir şey yok burada. Hamas zaten kuruluşu itibariyle İslamcı bir örgüt. Bunda yani dehşete düşecek bir şey yok. İslami cihadın adı zaten İslami cihad. Bunu açıklamaya bile gerek yok. Ve dolayısıyla hani bu seküler yapının erimesiyle birlikte Filistin hareketini uluslararası platformda savunacak, işte direnişe, bir şekilde İsrail karşıtı direnişe, siyasi direnişe belki destek toplayacak kanatlar çok azaldı. Hali hazırda mesela Hamas ve İslami Cihat zaten birçok ülkenin terör listesinde yer alıyor. Hani ve böyle olunca da Filistin meselesinin uluslararası platformda desteği de ciddi ölçüde zayıflamış oldu. Bence Filistinler açısından en ölümcül ve en hayati aynı zamanda mesele Filistin direnişinin, daha doğrusu Filistinlilerin bir yol haritasının olmaması arkadaşlar. En son 90'larda bir Oslo süreci vardı. O zaman Yasser Arafat hayattaydı. Bir şekilde işte bir takım haklar kazanabildi Filistinliler. İki devletli çözüm söz konusuydu. Ama günümüzde o Yahudi yerleşim birimlerinin inşası, ondan sonra Filistinlerin yaşadığı yerlerin birbirinden kopukluğu, Filistin direniş örgütlerinin, siyasi örgütlerinin birbirleriyle sürekli birbirlerini yemeleri vesaire, bütün bunlar bir araya gelip de bir yol haritası hazırlamalarına da engel oluyor. Yani bugün İsrail dese ki tamam, çok fena dayak yedim ben Filistinlilerden ve kabul ediyorum, masaya oturacağım, Filistinliler gelsin, hadi müzakere edelim. Filistin tarafının eli boş. Böyle ciddi bir problem var. Yani iki devletli çözüm mü istiyorlar? O öldü zaten. İşte mesela 1948 sınırları geri dönsün diyenler var. Yok, gerçekçi değil arkadaşlar. Hamas gibi işte bazı örgütler de diyor ki 1967 sınırlarına geri dönülsün. Tamam, İsrail kalsın orada ama hani 67 sınırlarına. Hayır, İsrail'i 1967 sınırlarına dönmeye kim ikna edecek? Arap dünyası bile İsrail'le normalleşiyor iken hele. Böyle bir takım sıkıntılar da söz konusu. Şimdi evet, genel olarak aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi ben sizin chat kısmına bakayım hemen. Sorularınızı yazın arkadaşlar ama başına soru diye yazın lütfen. Evet, Heisenberg demiş ki bu olaylar bölgedeki etkisinin kırılması korkusuyla İran'ın planladığına dair yorumlara katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum ben. İran elbette ki etkili bunda arkadaşlar. Muhtemelen İran planlama aşamasında yer almış da olabilir. Buna da şaşırmam kesinlikle. Böylesi bir hazırlığın işte silah desteği, füze desteği, maddi destek vesaire İran'dan alınmış olabilir. Çok büyük bir ihtimalle alınmıştır da. Ama özür dilerim. İran'ın planladığına dair yorumlara ben çok katılmıyorum. Burada İran'ın büyük ölçüde daha doğrusu Filistinlilerin büyük ölçüde sıkışmış olmasının çok büyük etkisi var. Evet, şimdi pardon, ben sondan başlamışım soruları cevaplamaya, değil mi? Pardon arkadaşlar, pardon. Evet, sorulara bakıyoruz, sorulara. Evet, Nilgün Hanım demiş ki Batı Şeria'da da hareketlenme var mı? Aslan İni'ydi galiba. Onlardan ses seda var mı? Ben de hemen onlara baktım. Aslan İni dediğimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Onu da bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Filistin'de Hamas ve İslami Cihad'ı yetersiz bulan
bu gibi işte silahlı örgütlere katılmak istemeyen ama İsrail'le tek yolunda silahlı mücadele olduğunu düşünen yeni örgütler var. Yaş ortalaması 30 falan bu örgütlere katılanların. Şimdi bugün baktım Nablus gibi bazı yerlerde çok yoğunlar bu silahlı örgütler, yeni örgütler. Henüz ortaya çıkmamışlar. Sadece işte gün içinde bazı işte gösteriler, İsrail tarafına saldırılar falan yapmışlardı ama tam olarak onlar da sahaya indiler diyemiyoruz arkadaşlar. Batı Şeria'dan da şu ana kadar Mahmut Abbas yönetiminden açıklama geldi zaten. Onu da yayının başında aktarmıştım. Evet, bakalım. Mehmet Adar'ın bir sorusu var. Demiş ki Hediye Hanım bu savaş Suriye ve İran'ı sıçrar mı? Yok sıçramaz arkadaşlar. Türkiye'nin Rojava ve Güney Kürdistan saldırıları ile bir bağlantısı var mı? Yok arkadaşlar. O alakalı bir şey değil. O sadece Filistin'le İsrail arasında. Evet. Soru değilmiş pardon. Muharrem Palaz demiş ki Ra'an Partisi lideri Mansur Abbas savaşla ilgili açıklama yapan ilk İsrailli Arap lideri. İsrailli Arap vatandaşlarını komşularını desteklemeye ve şiddetten uzak durmaya çağırdı demiş. Evet, önceki hükümette de yer almıştı zaten. Volkan Özen, evet, klavyem, tamam. 7 Ekim 2023 Amerika ve Rusya'nın açıklamalarından sonra 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı kabul edilebilir mi? Yok arkadaşlar, henüz o boyutta, o noktada değiliz. Ben zaten bölge ülkelerine sıçrayacağını da hiç zannetmiyorum. Ha bugün Hamas'ın ve İslami Cihat gibi örgütlerin yaptıkları kesinlikle İsrail-Filistin meselesini ve bölge ülkelerini çok etkileyecek. Ama mesela bir Arap-İsrail savaşı çıkar mı diyenler var, çıkmaz. Yani şu anda İsrail'le kim savaşacak? Böyle bir şey söz konusu değil. Evet, bakalım. Rüken Kaya, Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşması ve Orta Doğu'da son dönemde buna benzer gelişmeler Filistin'i yalnızlaştırdı ve Hamas'ın bu saldırısında bunun da etkisi yok mu? Kesinlikle var. Kesinlikle. Çok doğru. Bakalım başka ne var? Arkadaşlar soru yazın sorunuzun başına. Evet, Şükran Hanım güzel bir soru sormuş. Demiş ki Hamas lideri Türkiye'de, İsmail Haniye'nin Türkiye'de olduğuna dair iddialar var. Evet arkadaşlar bugün hatta kıymetli bir meslektaşım da bununla ilgili bir tweet attı. Ancak daha sonra tweetini silmek zorunda kaldı. Büyük ihtimalle Türkiye'deler. Yani çok büyük bir ihtimalle ama teyit etmek de gerekiyor. Çünkü Katar'da olduğunu söyleyenler de var. Sabah saatlerinde bir şükür secdesi yaptıklarına dair bir görüntü yayınlamışlardı. O görüntüye bakılırsa Hamas'ın ve İslami Cihad'ın üst düzey isimleri bir arada gibi görünüyor. Kutay Dimitoka demiş ki Hamas'ın bir amacı da İsrail'in Suudilerle ve Arap dünyasıyla normalleşme sürecini engellemek mi? Doğru. Biraz önce arkadaşlar çok da göz önünde yapmayacaklar artık. Biraz daha arka planda olacak. Çok böyle göstere havaalanında resmi törenlerle karşılıya gerçekleştirmeyecekler yani. Evet, Kutay Dimitoka yine demiş ki Hamas'ın finans kaynakları neler? 5.000 tane roketin finansmanı, lojistiği, operasyon büyük bir olay değil mi? Güzel soru. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Hamas büyük ölçüde bu malzemeleri ya da işte ne bileyim kendi roketlerini yapabilecek işte gerekli ham maddeyi ya da malzemeleri her neyse büyük ölçüde İran, Suriye ve Lübnan Hizbullah'ından sağlıyor zaten. Bunun dışında kendi roketini kendisi yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir kapasitesi var. Bununla ilgili de atölyelerde kuruldu zaten Gazze'de. Bu yeni bir şey değil. Evet.
Bakalım. Melih Çelik sormuş. Bu da yine çok sorulan sorulardan biri. İran'la İsrail arasında sıcak bir çatışmaya dönüşmesi mümkün müdür sizce? Bunun çok mümkün olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. İran ve İsrail vekalet savaşı yürütüyor. Birincisi bu. Yani vekalet savaşı dediğimiz nedir? İran'la İsrail arasında bir ortak kara sınırı yok, hava sınırı yok, deniz sınırı yok. Yani böyle bir uzaklar birbirlerine. Dolayısıyla bir doğrudan savaşa girmeleri hem coğrafi açıdan zor hem de iki taraf da bunu tercih etmiyor. Ne yapıyorlar? Mesela İran, İsrail yanlısı olan grupları bir şekilde zayıflatmaya çalışıyor. İsrail'de mesela İran yanlısı gruplar, işte Hizbullah olabilir, Suriye tarafı olabilir, ondan sonra Hamas, İslami Cihat vesaire olabilir. Bunların para kaynakları olabilir. Irak'taki Haçlı Şabi olabilir mesela. Bu tarz grupları zayıflatmaya çalışıyor, para kaynaklarını kesmeye çalışıyor. Atıyorum mesela bir Irak'taki Haçlı Şabi İran yanlısıdır. Bunu biliyoruz zaten. İşte ne bileyim Haçlı Şabi'ye yönelik işte Amerika üzerinden bir baskı kurmaya çalışıyor. Böyle yöntemlerle çatışıyorlar, savaşıyorlar. Bir başka yöntem ise karşılıklı sabotaj ve suikast yöntemleri. Özellikle İsrail tarafının siber saldırılarla İran'daki bazı önemli tesislerde, fabrikalarda yangınlara sebep olduğunu vesaire de biliyoruz. Yani dolayısıyla İran'la İsrail arasında doğrudan bir savaşın çıkma ihtimali çok düşük arkadaşlar ama aralarındaki gerilim kesinlikle yükselecektir. Evet, bakalım. Şimdi İran ve kısmi olarak Katar dışında Filistin'i destekleyen başka ülke kaldı mı? Yani diğer ülkelerde, şimdi burada da aslında Cem Bey önemli bir nokta var. Bu vesileyle söyleyeyim, sorunuz vesilesiyle. Şimdi Hamas'ın ya da Filistin direniş örgütlerinin aslında kısmen onlar adına, onların bakış açısına göre zafer olarak nitelendirecekleri bir şey var. Şu ana kadar Arap dünyasından İsrail'i sorumlu tutan bir tek Katar çıktı. İran zaten Arap değil. Ama mesela Türkiye tarafları itidale çağırdı gibi. Ya da işte ne bileyim Suudi Arabistan'ın sesi çıkmadı doğru düzgün. İşte Mısır deseniz aynı şekilde itidale çağırdı vesaire. Böyle bir durum da söz konusu. Yani aslında bu da Hamas açısından önemli. Sonuçta İsrail'le normalleşen ülkeler ve İsrail'in tırnak içinde söylüyorum terör örgütü olarak nitelendirdiği bir örgütle eşit olarak nitelendirip öyle açıklama yapıyorlar. Bu da mesela Filistin direniş örgütleri açısından psikolojik bir zafer olarak nitelendirilebilir. Evet, Volkan Özer ne demiş bakalım. Lübnan liman patlamasının Hamas mühimmat uzun zamandır söyleyebilir miyiz? Açıkçası böyle bir bilgim yok benim. Yani bilemiyorum. Yok İzzat Bey. Ben de sordum. İsrail'de değilmiş. Neyse ki değil. Evet. Ee, Fabrizio Novello demiş ki iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Filistin'deki örgütlerin bu saldırısında İsrail'in Orta Doğu'daki normalleşme sürecini tıkayabilir mi? Tıkamaz arkadaşlar. Çünkü biraz önce sıraladığım gibi yani bu Filistin meselesiyle ne olabilir? Biraz daha süreci zorlaştırabilir. İşte ne bileyim bir Suudi Arabistan mesela işte biraz daha Filistin tırnak içinde söylüyorum Filistin meselesini işte Orta Doğu açısından daha kolay bir şekilde çözmeyi düşünüyordur. Hani böyle hesaplar yapıyordur ki çok büyük ihtimalle yapıyor zaten. Bu tarz süreçler biraz zorlanabilir. Yani artık Filistinler de oyunun içinde bir şekilde adlarını duyurdular, bir şekilde dikkatleri Filistin meselesine çektiler. Bu sebeple hani bölge ülkeleri açısından da İsrail'le ilişki kurmak, açıktan ilişki kurmak biraz zorlaşabilir. Ama tıkamaz. Yani süreçlerin tamamen ortadan kalkmasına sebep olmaz arkadaşlar. Evet. Muharrem Bey bu soruyla birlikte bana bir şeyi hatırlattı.
Şimdi Muharrem Bey demiş ki Batı Şeria yönetiminin tavrı ne olur? Şu anda bir açıklama var mı? Halkın davranışı da önemli. Halkta Hamas sempatisi artar mı? Artar arkadaşlar. Zaten Mahmut Abbas yönetimine karşı ciddi bir tepki de var. Mahmut Abbas 87 yaşında arkadaşlar. Yani dolayısıyla böyle 87 yaşında aşağıdaki tabandaki taleplerden çok bir şeyi yok, haberi yok. Onun dışında nasıl diyelim karizmatik liderlik özellikleri taşımıyor. Bu sebeple zaten Mahmut Abbas yönetimine ciddi bir tepki var. Hani Filistinlilerin de az önce söylediğim gibi kaybedecek çok bir şeyler olmadığı için Hamas desteği artabilir. Gazze içinde ise Hamas'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir haber vardı, bir duyuru vardı. Hamas bir seçime hazırlanıyor. En son seçimi 2006 yılında yapmışlardı arkadaşlar. Şimdi seçim yapılırsa kim kazanır? Bu son hamle yani bugünkü gelişmeler olmasaydı bile Hamas kazanacaktı. Bundan sonraki seçimleri %1 milyon Hamas kazanacaktır. Evet. Bakalım başka ne var? Sorulara bakıyorum arkadaşlar. Başına soru yazın. Evet, Muharrem Palaz'dan geliyor yine. Demiş ki Netanyahu bu saldırıyla gücünü artırır mı? Sıkışacağı kesin Netanyahu'nun. Bir takım artıları olacaktır, bir takım kazanımları, bir takım kayıpları olacaktır. Şimdi birincisi İsrail istihbaratı, İsrail ordusu cidden karizmayı çok fena çizdirdi arkadaşlar. Burası kesin yani. Dolayısıyla onun toparlanması için epeyce bir zorlayacaktır. Ama artıları da söz konusu Netanyahu nezdinde. Şimdi ülke içinde zaten çok ciddi gösteriler, protesto gösterileri var. 100 bin küsür insanın katıldığı gösteriler yapılıyor aylardır. Bu gösterilerin önü kesilmiş olacak. Hani Netanyahu yönetimi bundan sonra işte ağzını açan, sesini çıkaran ama şu vardı ama bu vardı diyen herkese durun ortalık çok ciddi bir durumdayken, bir savaş halindeyken siz neden bahsediyorsunuz deyip herkesi susturabilir. Diğer taraftan hesap sorulur. İsrail çünkü öyle bir yer. Ve muhtemelen bazı istifalar gelebilir. Hükümetten de istifalar gelebilir arkadaşlar. Bekleyip görmek lazım ama kesinlikle faturanın birilerine kesileceği kesin. Çok ciddi bir şey de var orada. E, Güvenlik ve istihbarat zafiyeti söz konusu çünkü. Semra Hanım demiş ki bu harekat Biden'ın içeride elini güçlendirir mi? Yani demokratları ve cumhuriyetçileri birlikte olmaya zorlamaz mı? Ee, Bilemiyorum. Açıkçası onu biraz bekleyip görmek lazım. Yani Amerikan siyasetine ne kadar etki edecek, orada işte Yahudi lobileri nasıl hareket edecekler vesaire. Bunlar önemli sorular elbette Semra Hanım. Ama aynı zamanda şöyle bir durum da söz konusu. Bu Amerikan senatosuna ya da Amerikan seçimlerine yansımasından önce İsrail ve Filistin ve de İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki sürecin neye evrileceğine de bağlı bir durum. Yani o çerçevede bir lobi faaliyeti yapılacak, karşı lobi faaliyeti ya da işte ne bileyim destek arama vesaire gibi girişimlerde bulunulacak. Behçet Alparslan Suriye'deki patlamayı özetler misiniz demiş. Bununla ilgili dün akşam yaptığım yayını izleyebilirsiniz isterseniz. İki tane ana konu var orada zaten. Birincisi o Suriye'deki patlama, ikincisi de Türkiye'nin Türk SİHA'sının Amerikan F-16'sı tarafından düşürülmesi meselesi. Ona bir göz atabilirsiniz isterseniz. Evet. Başka soru yok galiba.
Teşekkür ederim Işın. Işın da buradaymış bu arada, Işın El için. Hoş geldin Işıncığım. Onur Keskin demiş ki Rusya ve Çin bu işin ardında olabilir mi acaba? Hiç zannetmiyorum açıkçası. Düşünmüyorum yani olabileceğini. Çünkü Rusya'nın ve Çin'in de İsrail'le ayrıca ilişkileri var arkadaşlar. Filistinlilerle de ilişkileri var ama İsrail'le de ilişkileri var. Dolayısıyla böyle bir şeye katılacaklarını hiç zannetmiyorum. Güzel soru. Sefa Yücel demiş ki İsrail Gazze'yi tamamen işgal etse yaptırım gücüne sahip bir tepki gelir mi? Mevcut duruma bakılırsa eğer Orta Doğu ülkelerinin tavrına, politikalarına çok zannetmiyorum gelebileceğini. Yani ki bu arada şimdi şöyle bir şey de gelebilir insanların aklına. Gazze'ye neden mesela İsrail çok büyük bir kara operasyonu yapmıyor? Niye bir seferde Gazze'ye girip Gazze'yi tamamen almıyor diye. Biraz önce açıkladığım gibi Gazze zaten işte operasyon yaptım, girdik çıktık, aldık çıktık yapılacak bir yer değil zaten. İkinci bir şey daha var. Netanyahu da olsa, Ahmet de olsa, Mehmet de olsa fark etmez. İsrail tarafının bir takım güvenlikçi politikalarının bekası açısından Gazze meselesinin orada durması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi 2 milyon içinde işte direnişçisi var, İslamcısı var, şucusu bucusu her neyse Filistinli'nin konsantre bir şekilde bir arada bulunduğu bir yer. Bu insanların birdenbire dağılması, Gazze'nin bile ellerinde kalmaması çok tehlikeli bir sürece yol açabilir. İkincisi bu. Üçüncüsü de Gazze'ye bir askeri müdahale için bölge ülkelerinin de evet gidip girebilirsin, biz Filistinleri ikna ederiz ya da Filistinleri biz tutarız demesi gerekiyor. Yani bir bölgesel konsensüs sağlanmadan Gazze'ye yönelik topyekün bir operasyon, bir saldırı gelmez arkadaşlar. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Güzel soru. Hülya Hanım demiş ki Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek sizce? Türkiye'nin politikasına bağlı arkadaşlar. Türkiye bir taraftan İsrail'le normalleşme süreçleri yürütüyor biliyoruz. Hatta yakınlarda Netanyahu'nun Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu ama bir ameliyat geçirdiği için, kalp ameliyatı geçirdiği için gelememişti. Bu süreçte Türkiye biraz daha denge politikası güdecekmiş gibi görünüyor. En azından iki tarafa da itidal çağrısı yapmış olması bunu gösteriyor. Umarız ki denge politikası güder. Hani çünkü Filistinliler üzerinde de Türkiye'nin ciddi etkisi var. İsrail tarafının da Türkiye'ye ihtiyacı da var arkadaşlar. Burada sadece iki taraflı çıkar söz konusu. Yani burada sadece Türk ihtiyaç halinde olan Türkiye değil. İsrail'in de Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla burada bir denge politikası yürütürse eğer Türkiye bir ara bulucu rolü de üstlenebilir elbette. Mehmet Bey demiş ki güzel yorum yapmış gerçi soru değil. Demiş ki İsrail parlamentosu kara savaşı kararı alırsa Hizbullah devreye girer. Girebilir ama girmeye de bilir arkadaşlar. Şundan dolayı Hizbullah Lübnan'daki bir siyasi güçtür. Askeri kanadı da olan bir siyasi güç. Bu arada ben 3,5 yıl Lübnan'da da yaşadım. Ve siyasi gücü de var. Dolayısıyla belediyecilik hizmetleri, çöp toplanması, şusu busu bunlardan da sorumlu. Oy alıyor, seçimlere giriyor Hizbullah Lübnan'da. Lübnan'da ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz varken Hizbullah'ın her ne kadar böyle içi yana yana da olsa istediği kadar Filistinli gruplara destek verememesi de söz konusu. Çünkü Lübnan içindeki dengeleri gözetmek zorunda Hizbullah. İkincisi de İsrail daha önce Lübnan'ı işgal girişimlerinde bulunmuştu. Sonuncusu 2006 yılında zaten biliyorsunuz. Gözümüzün önünde oldu yani. Bir kere daha mesela İsrail diyelim ki Hizbullah Filistinli gruplara destek verdi. Ama öyle bir iki tane füze sallamaktan bahsetmiyorum destek olarak. Yani o zaten standart geliyor. Bu akşam da Hizbullah birkaç füze atabilir. İsrail tarafına yarın da atabilir vesaire. Bunu destek olarak saymıyorum. Tam anlamıyla savaşa girmek anlamında söylüyorum. Hizbullah diyelim böyle bir savaşa girdi. Filistinlerin yanında ve İsrail'de bir kere daha
Lübnan'ı işgal etti. Böyle bir durumun altından Hizbullah'ın kalkması çok kolay değil arkadaşlar. Dolayısıyla Hizbullah'ın da bazı şeyleri hesap etmesi gerekiyor. Hesaba katması gerekiyor daha doğrusu. Heisenberg demiş ki İsrail'le normalleşme adımı atan ülkelerde halk bu olaylara nasıl tepki verdi? Vallahi sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla tepkililer. Ama şunu da söyleyebilirim. Yani bundan bir 10 yıl, 15 yıl önceki gibi coşkulu tepkiler yok arkadaşlar. Yani sosyal medya üzerinden tepki gösteriyorlar, bir şey yapılması lazım diyorlar vesaire vesaire ama sokak gösterileri olmadı henüz. Yani kendi yönetimlerini işte siz ne yapıyorsunuz'a varan, göreve çağıran işte bir takım çağrılar, kampanyalar vesaire yok. Henüz yok. Belki olur, bilemiyorum. Evet, Can Bey demiş ki Rusya şimdilik sessiz kalmış görünüyor. Rusya-İsrail ilişkisi göz önüne alındığında neyi bekliyor olabilir? Şimdi Rusya zaten İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda Orta Doğu dörtlüsünün üyelerinden biri. Yani Rusya aktif rol de alıyor bu süreçte. Dolayısıyla taraflardan birinin lehine bu sürece girmesi çok ben beklemiyorum şahsen. Muhtemelen biraz daha o olayların soğumasını bekliyordur. Çok büyük bir ihtimalle arabuluculuk rolünü de teklif edecektir taraflara. Evet, bakalım. Ee, Koray Akçakmak demiş ki İsrail istihbaratı bundan habersiz olamaz. ABD kendi içinde sıkıntılı zaten. İsrail yayılmacı anlayışı neye güvenip böyle bir şey düzenledi? Yani kendine düşman yarattığını kabul edersek demiş. Evet. Güngör Büyük demiş ki Aliyev İsrail'in yanındayız dedi. Evet zaten İsrail ile Azerbaycan'ın ilişkisi çok iyi arkadaşlar. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda İsrail Azerbaycan'ı destekledi. Hatta daha birkaç gün önce yani dün zannedersem e, İsrail ile Azerbaycan uzay konusunda da işbirliği yapmaya karar verdiler. İşte silah sanayisiydi, şuydu buydu vesaire. Yani henüz Aliyev'in bu açıklaması ya da Azerbaycan'ın bu duruşuyla ilgili tepkiye denk gelmedim. Evet, yukarıda bir yerde daha sorulduğu için cevap vermek istiyorum. Çağla Yeşimoğlu demiş ki roketler Filistin yapımı mı? Büyük ölçüde Filistin yapımı arkadaşlar. Yerel yapım yani. Birleşmiş Milletler en fazla kaygıyla izliyoruz diyecekler. Ne diyecekler? Bir şey yaptıkları mı var sanki? Açıkçası Muharrem Palaz demiş ki Türkiye itidal çağrısında bulundu. Çatışmalar sürerse ve İsrail'in müdahalesi çok sert olursa bu tavır değişir mi? Çok radikal bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani kapalı kapılar ardında İsrail'e bir e, şey denilebilir. Hani işte çekilin ya da işte bu kadar sert davranmayın, işte arabuluculuk yapalım, biz tansiyon düşsün vesaire diyebilir. Ama geçmişte olduğu gibi işte İsrail terör devletidir, şöyledir, böyledir, e, işte şunu yapacağız, biz Filistinlerin tarafındayız kesinlikle vesaire. Bu yaklaşımın olacağını ben çok düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin son dönemdeki çıkarları, ekonomik çıkarları, bölgesel çıkarları İsrail'le bir işbirliğini gerektiriyor. Schwarz demiş, Türkiye nasıl politika izlemeli? Denge politikası izlemeli arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bütün ülkelere yönelik denge politikası yürütmek durumunda. Bence Türkiye'nin denge politikası yürütmesi gerekiyor. Erhun Türeyer demiş ki Filistinleri kontrol eden güç kimlerdir? Birleşmesini tek bütün olmasını engellemek için politikada geliştiriyor. Bunu Filistinler ve dost ülkeler görmüyor mu? Filistinleri doğrudan kontrol eden ülkeler yok arkadaşlar. İran'a çok yakınlar, evet.
İran'ın dediklerini yaparlar büyük ölçüde ya da kararlarını İran'a sorarlar. Çünkü İran zaten ana kaynak silah açısından da, para açısından da vesaire. Ama bir İran işte mesela Filistinli gruplara birbirinizle kapışın, sürekli aynı masaya bile oturamayacak hale gelin demez. Yani aksine mesela Filistin direniş örgütlerinin silah ya da işte askeri destek vesaire aldığı ülkeler e, Filistinli grupların birleşmesini isterler. Çünkü bu grupları neden destekliyorlar? İsrail karşıtlığından dolayı destekliyorlar. İsrail'in karşısında 1000 tane farklı grup görmektense tek ses olmuş bir grup, birkaç tane gruptan daha iyidir bu ülkelerin nezdinde. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Baran Esti demiş ki İsrail mağduru oynayacak. Sizin fikriniz nedir? Elbette ki uluslararası kamuoyuna ciddi bir baskı yapmaya başlayacak arkadaşlar bu konuyla ilgili. Orası kesin. Zaten bugün Hamas'ta, İslami Cihat'ta epeyce bir görüntü verdi. Hani çoluk çocuk işte toplayıp işte Gazze'ye götürmeler vesaire. Ne olursa olsun bu benim şahsi kanaatimdir. Yani ne olursa olsun insan düşmanına benzememeli arkadaşlar. Yani Filistin tarafı yapıyor diye çıplak kadın görüntüleri vesaire falan bilemedim. Ee, Onur Acar Hamas Şii mi demiş? Neden İran destek veriyor? Hayır, Hamas Şii değil, aksine Sünni ve aksine de siyasal İslamcı bir yapının devamı, Müslüman kardeşlerin devamı. Hatta şöyle de bir durum var arkadaşlar. Mesela İran Arap ayaklanması döneminde Şam yönetimini desteklerken Hamas ona karşı savaşıyordu. Ama Orta Doğu'da İran'ın bu örgütleri desteklemesinin bir tane temel sebebi var. O da İsrail karşıtı olmaları. Evet, Can Bey demiş ki Filistin tarafında cihatçılar haricinde hiç seküler daha ılımlı grup yok. Bu grupların sesi varsa neden çıkmıyor? Çok zayıflar arkadaşlar. Kimseye duyuramıyorlar seslerini. Gazze'de bile varlar yani ama evet zannedersem bu kadar arkadaşlar. Başka sorunuz varsa yok zannedersem. Hmm. Muharrem Palaz demiş ki Suudi Arabistan'ın Gazze konusunda tavrı değişir mi? İsrail ile görüşmelerde Filistin şartı koşmuştu. Bunu bilemiyoruz, bekleyip göreceğiz. Sadece süreci bir hatırlatmak babına söylüyorum. Arkadaşlar İran'la İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme süreci var. Bunu İsrail çok istiyor, İsrail tarafı. Ee, ve Suudi Arabistan'ın da birkaç tane şartı ve beklentisi var bununla ilgili. Birincisi İsrail'e ve arabuluculuk yapan Amerikalılara dedi ki Filistinlilere daha fazla hak verin ondan sonra gelin biz normalleşme sürecini konuşalım dedi. Bununla birlikte işte Amerikalılar ve İsrailliler hayır Filistinlere daha fazla hak verilmesi talebi pek gerçekçi değil vesaire demeye başladılar. Ama o kısmı karara bağlanmadı henüz. Yani İsrail tarafı Filistinlere hak verecek mi, vermeyecek mi onu bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın normalleşme için asıl talepleri Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika'dan iki tane önemli şey istiyor Suudi Arabistan. Bir, son teknoloji silahlar. İkincisi de nükleer güç elde etmek istiyor ve Amerika'dan bunun için yeşil ışık yakmasını istiyor İsrail ile normalleşme karşılığında. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Şeref Çiçek. Türkiye bu Filistinli mültecilere kapılarını açar mı? Açmaz arkadaşlar. Filistinlilere Türkiye vize uyguluyor. Bunu da söyleyelim. Mustafa Uluyol demiş ki Karadağ'ın başına gelen Karabağ mı olabilir mi acaba?
Mustafa Bey. Karabağ diye okuyorum ben bunu. Karabağ'ın başına gelen Gazze'nin başına gelebilir mi? Bence gelmez arkadaşlar. Karabağ'daki Ermenilerin gidecek bir Ermenistanları vardı. Gazze'deki Filistinler nereye gidecek? 2 milyon üstelik. Hangi bölge ülkesi ister ki? Zaten şu anda Ürdün'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki Filistinli göçmenleri, mültecileri sorun olarak görüyor bu ülkeler. Evet, sorular bu kadar arkadaşlar. Genel olarak hani tekrar eden sorular var. Yukarıda cevap vermiştim zaten birçoğuna. Bu nedenle tekrar şey yapmıyorum. Cevap vermek cevap vererek tekrara düşmek istemiyorum daha doğrusu. Evet. Evet, Işıncığım bir soru sormuş. Demiş ki Hamas liderleri operasyonel hedeflerden birini İsrail hapishanelerindeki tutukların serbest bırakılması olarak açıklıyorlar. Evet. Ve rehine takası beklenebilir mi? Yahut rehinelerin dayattığı bir barış görüşmesi. Barış görüşmesi değil ama açıkçası şimdi ben şey bekliyorum. Yani çeşitli ülkelerin devreye girdiği, belki işte Hamas'a, Hizbullah'a bir takım sus payları verdikleri e, bir şekilde bir esir takası söz konusu olabilir. Ama Filistin açısından, Filistinli direniş örgütlerinden az önce söylediğim gibi kaybedecek bir şeyleri olmadığı için şu anda ne kazanırlarsa kazansınlar büyük kazanım olacaktır. Yani İsrail'i Filistin hapishanelerindeki önemli isimleri serbest bırakmaya zorlamak ya da buna mecbur bırakmak zaten çok büyük bir kazanım olacak e, Filistinli gruplar açısından diye düşünüyorum. Güzel soru yine Işıncığımdan gelmiş. Işın demiş ki Hamas liderleri gerçekten Türkiye'deyse ki böyle bir ihtimal var. İsrail'den özel bir kınama gelmez mi? Açıktan mı gelir onu bilmiyorum ama kesinlikle bir baskı geleceği kesin arkadaşlar. Çünkü İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin şartlarından biri de neydi? Şuydu, Türkiye topraklarından herhangi bir grup İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı planlamayacak, böyle bir şeye dahil olmayacak diye. Eğer bu adamlar Türkiye'de ise doğrudan son operasyonu Türkiye topraklarından planlamış olurlar. Bu durumda da Türkiye'yi ciddi bir sıkıntı, sorun bekliyor olacak. Ama her halükarda Ankara'yla Hamas arasındaki ilişki bir kere daha İsrail-Türkiye ilişkisinin önüne geçecek arkadaşlar. Ha biz bunu görür müyüz, duyar mıyız onu bilmiyorum yoksa kapalı kapılar ardında mı yapılır? Ona çok emin değilim çünkü biraz önce belirttiğim gibi İsrail-Türkiye ilişkilerinde iki tarafın da ihtiyacı var birbirine. O nedenle her şeyi kamuoyuna duyurmayabilirler. Evet. Başka soru yok zannedersem arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Yusuf Alparslan Kargın demiş ki Türkiye Filistin'in sözcülüğünü üstlenebilir mi demiş ya da işte AKP yönetimi. E, Yani sözcülüğünü üstleneceklerini ben zannetmiyorum. Çok büyük bir ihtimalle daha dengeli bir süreç izlemeye çalışacaklardır.
Burada sözcülük değil ama bir ara buluculuk rolünü üstlenmek isteyecektir Türkiye. Haniye Türkiye'den operasyon yönettiyse kınar Türkiye'yi. Evet. İsrail kesinlikle bunun hırsını da bir yerden çıkarır arkadaşlar. O doğru. Soru 2. Şimdi demiş ki rehine meselesini biraz açar mısın? Tutsak takası istiyor Hamas ama çok sayıda ilk kez İsrailli rehine alındı. Bu bir masada görüşmeye yol olur mu? Olabilir Işın ama doğrudan görüşme değil de dolaylı bir şekilde ikinci, üçüncü ülkelerin şeyiyle olacaktır, girişimleriyle söz konusu olacaktır. Ben İsrail ve Filistin taraflarının ya da işte ne bileyim İsrail, İslami Cihat, Hamas ve İsrail'in tek masa etrafında oturup da böylesi bir temasta bulunacaklarını düşünmüyorum. Çok büyük bir ihtimalle en fazla yapacağı nedir? En fazla yapacağı şudur. İsrail diyecektir ki ben Mahmut Abbas yönetimini muhatap olarak tanıyorum. Böyle bir durumda Mahmut Abbas yönetimi ile muhatap olurum diyebilir. Tabii bunu da İslami Cihat ve Hamas gibi örgütler kabul eder mi? Muhtemelen etmeyeceklerdir. Yani dolayısıyla bir rehine takası meselesi çok büyük bir ihtimalle üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşecektir arkadaşlar. Ha bu Türkiye mi olur, Mısır mı olur, hepsi birden mi olur, Suudi Arabistan mı olur onu bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim Işın. Evet. Güzel soru. Muharrem Palaz demiş ki Hamas esir aldıkları insanları Gazze'ye götürdü ancak ölü insanları neden götürdü anlamadım, sergileyecek mi? Hayır, sergilemiyor arkadaşlar. İsrail açısından bir bedenin gömülmesi çok önemli. Ölen kişinin bedeninin gömülmesi, ikincisi de bedenin bütün olarak gömülmesi çok önemli. Bu nedenle mesela İsrail tarafı her zaman sağda solda işte çatıştığı yerlerdeki her neyse ya da kaçırılan askerlerin, sivillerin bedenlerini almak için de şey verir, esir takası yapar, işte ne bileyim elindeki bazı politik tutukluların serbest bırakılmasına ikna olur vesaire. Böyle bir yönü de var. Dolayısıyla sadece sağlar değil, ölüler de rehine. Öyle sayabiliriz. Teşekkür ederim Işın. Soruların çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar sorularınız gerçekten güzeldi. Zannedersem son sorular kısaca toparlamaya çalışacağım şimdi. Evet, soru var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Kimsenin sorusunu cevapsız bırakmak istemem. Bu da güzel bir soru. Atakan Murzoğlu değil mi? Gözüm de tam görmüyor arkadaşlar. Gözlüğü takmam lazım. O da camdan yansıdığı için takamıyorum. Demiş ki bir süredir ABD Netanyahu arasında sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bugün başlayan direnişte ABD'nin İsrail'e istihbarat ve lojistik destek vermemesi ne kadar etkili olmuş olabilir? Bunu bilemiyorum açıkçası. Bunu araştırmak gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında Amerikan istihbaratının, daha doğrusu istihbarat desteğinin çok çok ileri boyutlarda olduğuna dair bilgim yok benim. Böyle bir şey görmedim şimdiye kadar ama bir araştırmam gerekiyor bunu. Teşekkür ederim soru için. Güzel soru.
Evet arkadaşlar, sorular bu kadar zannedersem. Çok çok teşekkür ederim sorular için. Bu arada yeni üyelerimiz ve kanala destek olanlar var. Volkan Özen gelmiş, hoş geldiniz aramıza. Muharrem Palaz kanala destek olmuş, teşekkür ederim. Şükran Yerci aynı şekilde destek olmuş, teşekkür ederim Şükran Hanım. Ve Remo destek olmuş, teşekkür ederim kanala destekleriniz için. Evet, son soru olsun bu da. Volkan Özen demiş ki Hamas'ın ekonomik kaynakları üzerinde büyük bir operasyon gelir mi? Zaten Hamas'ın ekonomik kaynakları sürekli şeyde arkadaşlar, markaj altında. Dolayısıyla bundan sonra hani o kaynakların kesilmesi açısından daha sıkı bir şeye girişebilir İsrail. Kim üzerinden girişir? Amerikalılar üzerinden girişir. Mesela işte Lübnan üzerinden, Mısır üzerinden vesaire çeşitli ülkeler üzerinden işte Filistin gruplarıyla, Filistin direniş örgütleriyle daha doğrusu ilişki halinde olan gruplara, şahıslara, şirketlere, insanlara, isimlere kesinlikle bir yaptırım silsilesi gelebilir. Bu arada Hamas'ın zaten dediğim gibi uluslararası bankacılık sistemine dahil değiller. O yüzden bu para alma, para gönderme mevzusu ağırlıklı olarak ya kripto para üzerinden yürütüyorlar ya da valizle taşıyorlar parayı, yani eski usul. O yüzden çok takılmıyor uluslararası sistemlere. Sefa Yücel demiş ki yarın akşam da yayın olsun demiş. Bir gelişmelere bakalım arkadaşlar yarın akşam için. Ben topluluk sekmesinde zaten bir şey açarım. Anket de açarım. Yayın yapalım mı yapmayalım diye gelişmelere bağlı olarak. Ondan sonra karar veririz. Olur mu? Gülünay Selçuk buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yarın akşam da yayın olsun demiş. Bu arada Yufkacı Muammer demiş ki benim sorum neden çıkmıyor? Arkadaşlar ben bu yayınları StreamYard üzerinden yapıyorum. Doğrudan YouTube'u kullanmıyorum. Dolayısıyla bazı sorularınız, yorumlarınız hatta kanala destekler bile benim önüme düşmeyebiliyor. Bu nedenle yanlış anlamayın, olur mu? Ama ben buna cevap verdim. Amerikan seçimlerini nasıl etkiler diye sordum demiş. Amerikan seçimlerini şu anda nasıl etkileyeceğini çok bilemiyoruz. Bu biraz İsrail içindeki durumla alakalı bir gelişme olarak yansır. Yani Cem Yıldız bu arada kanalımıza destek olmuş. Teşekkür ederim Cem Bey. Ve Başak Koç Öztürk aramıza katılmış. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yarın akşam da yayın yapalım mı yapmayalım mı diye ben topluluk sekmesine bir anket açacağım. Siz orada oyunuzu kullanın. Ona göre yarın akşam yayın yapıp yapmayacağımıza karar verelim. Ama bu hafta Salı akşamı zaten bu kadim İsrail-Filistin çatışması, çekişmesi nedir? Nereden başladı? Niye bu hallere geldi? Bununla ilgili çok detaylı bir yayın yapacağız. Bu kanalı sürekli olarak, düzenli olarak izleyenler bilirler. Bizim bir ve Tanrı Orta Doğu'yu yarattı serimiz var. Orada Birol Başkan'la bu konuyu akademisyen, Orta Doğu'yu çok iyi bilen ve uzun bir süre Körfez'de de yaşamış olan kıymetli, değerli akademisyenlerimizden biri. Birol Başkan'la bu konuyu işleyeceğiz ya da konuşacağız Salı akşamı. Bunun dışında ekstra gelişmeler olur mu olmaz mı? Olursa da onları yarın akşam konuşmak üzere bir yayında yapabilirim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar güzel sorularınız için ve yorumlarınız için. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın şimdiden. Konuşamadım ama anladınız siz.